Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Bugünkü video daha öncekilerden farklı olacak. Karşılıklı sohbet edeceğimiz bir konuğumla birlikte olacağım bugün. Kendisiyle tarzımız çok büyük ölçüde benzerlik gösterse de farklılık gösteren küçük detaylar da elbette var. Ben zaten işin özünde kişinin başarısını yaratan faktörlerin bu farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu farklılıkların kişinin kendini tanıdıktan ve tarzını oturttuktan sonra kendini daha rahat hissettiği noktalarda oluştuğuna inanıyorum. Benim paylaştığım bilgilerin bir kısmı benim kanalımı dinleyenlerin kendini rahat hissetmeyeceği noktalar olabilir. Örneğin statik stop loss kullanımı ya da tek bir alım stratejisiyle işlem yapmak gibi. Bu yüzden kanalımda işlem tarzını anladığım ve bilgi birikimine de güvendiğim kişileri de konuk ederek kendi dinleyicilerime farklı bakış açılarını da aktarılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Konuğumuz da Twitter, YouTube ve web sitesi üzerinden analizlerini ve bilgilerini paylaşan bir trader Hakan Kocabıçak. Trader vurgusunu burada özellikle yapıyorum çünkü kendisi de kendini Twitter biyografisinde vurgulayarak yatırımcı değil trader olarak tanımlıyor. Ben sözü daha fazla uzatmadan kendisine de hoş geldin diyeyim. Hoş geldin Hakan. Nasılsın? Merhabalar. Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle davetimi kırmayıp konuk olduğun için çok teşekkür ederim sana. Rica Burada ederim, ne demek. başlangıç aşamasında ben öncelikle kendini tanıtmanı rica edeceğim. Hakan Kocabıçak kimdir? Ee, Hakan Kocabıçak, yani şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında benim geçmişim IT üzerine. Ben IT mezunuyum. Hem yurt içinde hem de yurt dışında IT ile ilgili eğitimler aldım. Ee, Lisans eğitimimi de bu alanda tamamladım. Ee, Onun dışında IT alanında bir şey yaptım mı desen, evet, bir ara freelance olarak web grafikerlik, tasarım, web tasarım, web yazılım şeklinde yaptığım deneyimler oldu ama şey olarak IT üzerinde çok çalışmadım. Hani full time iş olarak bir IT işi yapmadım açıkçası. Farklı yerlerde, farklı görevlerde bulundum. En sonunda Almanya merkezli içecek dolum makineleri üreten endüstriyel bir firmada çalışıyordum. Oradan da ayrıldım şu anda. Şu anda çalışmıyorum açıkçası. Sadece bu işlerle ilgileniyorum. Durum bu şekilde. Yani başka direkt Çok iyi. spesifik bir sorunuz varsa Hı hı. yanıtlayabilirim. Şu an full time trade ediyorsunuz diyebilir miyiz? Ya açıkçası şöyle, full time trader olacağım şeklinde değil ama yeni bir iş arayışına başlamadan önce traderlıkla vakit geçiriyorum diyeyim. Bir yandan daha iyi iş fırsatları arıyorum ancak acele de etmiyorum açıkçası. Bu şekilde iyi gidiyor şu anda. Hı hı, çok iyi. Sizin IT geçmişiniz olduğunu web sitenizi kontrol ettiğimde ben gördüm açıkçası. Kendim de bir web sitesi tasarımına giriştim. Dün gece daha önce konu hakkında hiç bilgim olmasa da oturdum, kodladım, bir şeyler yaptım falan. Sizin sitenize de baktım bu esnada. Gerçekten çok güzel, çok düzenli, özenli ve nizamlı bir şekilde hazırlanmış. Bu Teşekkür şekilde ederim. belli ediyorsunuz yani bu eğitim geçmişinizde. Yani şeyim var, evet, birazcık tasarıma ilgim, merakım var. Yani işin kodlama kısmından ziyade tasarım kısmında da bilgim var. Yani Photoshop olsun, Adobe Illustrator olsun, buralardan grafik hazırlamakla ilgili de tecrübelerim var. İşte bütün bilgi birikimimi kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Çok iyi, gayet iyi. Eee, Şöyle söyleyeyim, ben kişinin yolculuğunun da vardığı nokta açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Borsa özelinde söz ediyorum bunu. Bu yüzden yaptığı işlemler, borsaya girişi ve bu süreçteki inançları kişinin yolculuğunu şekillendiriyor ve bir nihayete vardırıyor. O yüzden bu yolculuk aşamasını sana da sormak istiyorum. Borsa ilgin ne zaman ve nasıl başladı? Aslında borsa ilgim benim hep varmış ama onu bir türlü açığa çıkartamamışım yıllarca. Ben onu fark ettim. Nasıl söyleyeyim? Yani bu borsa ile ilgili olsun, forex ile ilgili olsun, kripto ile ilgili olsun, reklamlar hep çıktığı zaman benim önüme hep ilgimi çekerdi ama hep böyle benim yapamayacağım, öğrenemeyeceğim, yani bana uzak gelen şeyler gibi daha doğrusu gözümü korkuturdu. Dolayısıyla da bir adım atmadım uzun bir süre o alanda. Ya sonra borsayla aktif bir şekilde ilgilenen bir arkadaşım vardı. Tabii onun aktif bir şekilde borsayla ilgilendiğini bilmiyordum ben. Daha sonra
Bunu öğrendikten sonra kendisine çeşitli sorular sorarak ben de bir adım atmak istedim. Yani işte hisse nasıl alınır, hesap nasıl açılır e, gibi sorular sorarak basit şeyleri onları öğrenerek bir hesap açtım. Daha doğrusu hesap da açmadım. Yani normal banka hesabımın uygulaması üzerinden yatırım kısmından bir hisse senedi aldım. İlk hisse senedimi aldım. E, Daha sonra işte şans mı diyeyim artık ne diyeyim. Yani o hisseyi aldığımın ikinci günü hisse tavan serisine başladı ve 12 tavan falan yaptı. Wow. Çok, ya onu da söyleyeyim, SmartX yazılımdı. Ee, Herhalde işte daha sonradan öğrendim bunu da, işte patron satışı falan bir şeyler olmuş. Patron elindeki malları satınca tahtacı da artık tahtadaki en büyük pay sahibi olunca tahtayı kaldırmış falan gibi şeyler okudum ama çok önemli değil. Yani zaten trader olarak şu anda hiç ilgilenmiyorum bunlarla. Hı hı. Şansıma yani benim o hisseyi aldığımın ikinci, üçüncü günü hisse tavan tavan gitmeye başladı. Öyle olunca tabii ki doğal olarak insanda bir merak daha fazla uyanıyor. Daha fazla ilgilenmeye başlıyorsun. Hı hı. O benim biraz şansım oldu diyeyim. Yani belki tavan tavan gitmeseydi o hisse ben bu kadar merak duymayacaktım borsaya. Ama alır almaz böyle bir hareket yapması bana çok merak uyandırdı. Tabii başlarda biz de şey yaptık yani, onu takip et, bunu takip et. Birisi bir hisse söylesin alalım. İşte tavan tavan gitsin hemen parayı 2'ye 3'e katlayalım falan da bu işin böyle olmadığını kısa sürede anlıyorsun zaten. Hı hı. Tam onu Daha sonra da zaten soracaktım. işte analiz kısmına. Evet, buyurun ben sorulara devam edeyim. O Hı zaman hı. biraz laf lafa açtı gibi Yo oldu. yo, laf lafı açsın zaten, amacımız sohbet etmek. Tam olarak onu soracaktım esasında. Şimdi bu ilk hisse senedini aldıktan sonra 10-12 tavan falan üst üste gidiyor aslında. Bu şahane bir şey nereden baksanız. Siz bunu bir şans Evet. olarak gördünüz. Bu gerçekten bir şans mı? Çünkü kişinin kendisine özgüven veriyor. Hani kendi marifetinden kaynaklandığını veya o tüyoyu aldığı kişinin marifetinden kaynaklandığını zannederek ileride daha büyük yıkımlara yol açabiliyor. Çünkü benim kendi başıma gelen de bu şekilde olmuştu. Yani şimdi şöyle aslında, nasıl söyleyeyim? Ben bu hisseyi alırken bir şeye dayanarak almadım. Sebebi de çok açıktır aslında. Şimdi firmanın isminden de anlaşılıyordur. Ben kendim yazılımla ilgilendiğim için Hımm, evet, geleceğin yazılımda olduğunu varsayarak, çok düz mantık, evet. bir yazılım şirketi alayım şeklinde. Borsadaki yazılım şirketlerini aradım. SmartX yazılımı buldum. Direkt aldım yani. Hiç başka hiçbir şeyine bakmadım. Sadece isminde yazılım geçiyor diye. Ya tavan tavan gitmesi tabii şans oldu. Açıkçası en başından beri bunun hep borsanın böyle bir yer olmadığını tahmin ediyordum. Yani o tavan tavan giderken bile e, aslında bu borsada bu işlerin böyle olmadığını tahmin edebiliyordum. Tabii şans oldu. Ben ama bunu sadece şey olarak şans olarak düşünüyorum kendime. Orada para kazanmış olmak değil, benim borsaya ilgimin artmasına vesile olması açısından bir şans olarak düşünüyorum. Evet, anladım. Gerçekten de öyle olmuştur muhtemelen. Peki bu, ilk Evet. hisse alımı ne zaman gerçekleşti? Yani ben o pandemiden sonra gelen borsacılardan değilim, daha öncesindeydi. Ama çok kısa bir süre öncesindeydi yani pandemiden. Yani işte bilmiyorum, çok da tam tarih veremem. Bir 3 seneden fazla oldu herhalde de. SmartX'in grafiğine bakıp o tavan serisine başladığı yerden bulabiliriz aslında. Anladım. 3-4 sene yaklaşık 2019 civarında Yaklaşık olsa evet. gerek. Hı hı. Hı hı. O, Benzer evet, o civar olsa gerek. Doğru. aşağı yukarı benzer zamanlarda başlamışız. Çünkü, ben de hatırlıyorum, pandemi çöküşüne yakalanmıştım yani. İçerisindeydim o zaman. İşte Evet. 2020'de bu çöküş oldu desek 2019'da işlem yapmaya başlamışızdır diye tahmin ediyorum. 2019 Kasım falan yanlış Evet, evet. hatırlamıyorsam. Aşağı yukarı 2020'ye girerken de hemen hemen diye hatırlıyorum. evet, aşağı yukarı aynı zamanlarda 3-4 ay falan olsa gerek aramızda maksimum. Evet. Ben başlangıç esnasında zaten senin bir trader olduğunu spoiler'ını verdim ama, yine de bir senden dinleyelim. Sen şu an hangi metotla işlem yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Olayın nedir? Yani Amiyane tabirle. tabii ben momentum trader'ım, açık söyleyeyim. Yani bir ivme varsa olaya dahil oluyorum. Öncesinde ivmelenmesini bekliyorum hareketin. Ve bir trend başladığını düşünüyorsam veya başlayacağını düşünüyorsam belli hareketlerden oradan olaya dahil oluyorum. Swing trade yapıyorum. Yani bir dalga yakalamaya çalışıyorum. Gün içerisinde al sat çok yapmıyorum. Yapıyorum. Day trade de yapıyorum ama çok az. Yani haftada bir iki falandır. Böyle çok net bir setup görürsem gün içinde bana %5, %6 marj vereceğine eminsem day trade yapıyorum. Ama genelde swing trade yapıyorum.
Tarzım bu. Momentum trader ve swing trade. Hı hı. Ben ilk kez, hacimle alakalı bir formasyon mu diyebiliriz artık, ne deriz bilmiyorum. Onu sizde görmüştüm. Dipte çok sağlam oluşan bir, hacim oluyor. Onun ardından bir hareket yakalıyorsunuz. Onun ismi neydi? Soruyu tekrar edebilir misiniz? Bir düşüş esnasında, düşüşün ardından diyeyim, dipte çok Evet. sağlam bir hacim gerçekleşiyor ve kırmızı mumlu Evet. oluyor bu. Evet. Stopping volume candle Evet, dedikleri Hı hı. mum yapısı. Evet. Bunu ben sizde görmüştüm. Sizin işlemlerinizin başlıca setup'ını oluşturan, formasyon budur diyebilir miyiz? Ya da hangi formasyonlarda, ne tür setup'larda işlem Yok. yapmayı tercih Bu zaten ediyorsunuz? çok nadir oluşan bir şey. Hı hı. Stopping volume çok sık oluşan bir şey değil. Çok nadir oluşur. Uzun süren düşüş trendlerinin dibinde oluşur. Dolayısıyla hani tarzım bu diyemeyiz. Ama hani böyle bir yapı var. Bunun da varlığını biliyorum. Daha önce test etmişliğim de var. Karşıma çıktığı zaman değerlendiriyorum öyle söyleyeyim. Ama bu zaten benim şeyimle ters düşen bir şey. Ben momentum trader olarak hareket başladığında dahil oluyorum dediysem zaten o en dipte almak benim tarzıma uyan bir şey değil. Ama stopping volume olduğuna emin olduğum pozisyonlara giriyorum. Yani o güzel bir dönüş noktası oluyor. Hı hı. Momentum deyince acaba en dipten mi o momentumu yakalıyorsunuz diye bir Yo düşündüm. yo hayır. En dipten şöyle ben aslında bir dip oluşumu görmeden dipten hisse almayı çok sevmiyorum. Dip oluşumundan kastım nedir? Mesela belli bir düşüşten sonra dipte bir işte obo olur. Pardon yani tobo. Ters omuz boşumuz formasyonu olur. Fincan kulp olur. Yükselen üçgen olur. Yani belli bir dip oluşumu görmem lazım. Ve o yukarı tetiklendiği zaman artık momentum başlamış demek. Çünkü orada bir dip oluşumu olmuş ve fiyat kafasını yukarı kaldırmış. Momentumdan kastım o. Yani yukarı doğru bir momentum. Hı hı, anladım. Yani Eee, aşağıya doğru inerken birden yukarıya bir dönüş yani emaresi görüyorsam bu hı hı. bahsettiğim şey. Sizin geçen yüklediğiniz backtest videosunu da ben kontrol ettim. Siz kendi, formasyonlarınızı, kendi setup'larınızı yakalayacağınız backtest'leri de aynı şekilde mi yapıyorsunuz? Nasıl not alma sisteminiz veya bunları hangi kriterlerde değerlendiriyorsunuz? Ben de aynı şekilde yapıyorum tabii ki. Not alma sistemi vesaire ama Hı tabii hı. benimkiler daha karmaşık. Yani orada paylaştığım videodaki basit bir Excel'di. Ben onu hani yeni Hı hı. başlayanlar Hı hı. için kendim videoyu çektikten sonra hazırladım. Videoyu çekmeden önce hazırladım. Benim kullandığım Excel dosyası daha karmaşık. Benim adıma analizler de yapıyor. İşte e, risk ödül oranı işte vesaire. Kaç işleme girdim, kaç işleme çıktım, kaçı karlı, kaçı zararlı. Yani otomatik olarak formüllerle yaptığım analizlerin sonucunda bana bir analiz veriyor. Hı hı. Hı hı. Benim kullandığım sistem daha karmaşık. E, Ama şu an ilk aşamada zaten buna gerek yok. Yani yeni başlayanlar için söyleyeyim. Bu Katılıyorum zaten aslında. zamanla oluyor. Yani bunu ihtiyacınız oldukça geliştiriyorsunuz zaten. Hı hı. Bir soru daha geldi aklıma. Az önce dönüşün ardından, işte, bir tobo, obo ya da çanak yapısı görmek istiyorum Evet. dediniz. Devamında oyuna dâhil oluyorum dediniz. Esasında benim Evet. de single line trader olma, hikâyem bu. Ben orada tek bir çizgi koyuyorum. Çizgi obo olur, tobo olur, fincan olur veya kulp olur, çanak olur, adı her Evet. neyse. O tek çizgi benim için önemli. Siz bu noktada nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz olaya? İlla bu şekilde isimlendirilmeli mi ya da isimlendiriliyorsa neden isimlendirilir? Sinirlendirme olayına çok takılıyor insanlar. Ben takılmıyorum. Hı hı. Sebebi de şu. Şimdi mesela daha dün başıma geldi. Bir obo paylaşıyorum. Ama işte o obo değil. Ya şimdi literatüre bakarsan teknik analiz kitabındaki gibi bir obo değil. Çünkü sağ omuzu daha aşağıda bir obo. Ama buna düşük omuzlu obo deniyor zaten. Böyle bir şey de var literatürde. Şimdi insanların çok isimlere takılmasına anlam veremiyorum. Mesela kicker diye bir mum paylaşıyorum. Kicker mumu. İnsanlar ama o kicker değil de işte above the stomach falan diye böyle yanıtlar veriyor. Ya ismin ne önemi var? Sonuç itibariyle burada benim anlatmak istediğim şey bu mumların her birinin bir psikolojisi var. Senin bahsettiğin mumda, benim bahsettiğim mumda dipten bir dönüş gösteren mum yapıları. Önemli olan bu benim için. Dolayısıyla isimlere hiç takılmıyorum. Çizgi olayına gelirsek de ben zaten biliyorsunuzdur. Çok yatay seviyeleri seviyorum. Hı hı. E, O yüzden en çok trade ettiğim formasyonlar yatay kırılımı olan formasyonlar. İşte az önce bahsettiğim Tobo, işte çanak, fincan kulp veya işte yükselen üçgen, alçalan üçgen. Yani
belli bir yatay seviye kırılımı. O yüzden senin single line şeyinle çok örtüşüyor bu aslında. Hı hı. Benim de aslında işleme girmek için kullandığım tek şey bir single line. Bir tane çizgi. Başka bir şey değil yani. Ama tabii o çizgiyi nereye çizdiğin önemli. Evet, kesinlikle. Ben de daha önce yüklediğim videolardan bir tanesinde tam olarak az önce bahsettiğiniz şekilde küçük böyle bir rage atmıştım. Küçük bir sinirlenmiştim. Eee, Geçmişteki insanların kitaplarda yazdıkları veya dini metinlerle kıyaslandığı zaman aslında aynı hikayeleri görüyoruz diye anlatmıştım. Bakara Evet. suresinde bir sarı öküz hikayesi vardır. Allah der ki Yahudi toplumuna, "Bu öküzü keseceksin, kesin, kurban edin." Onlar der ki işte kaç yaşında bir öküz, şöyle mi öküz, böyle mi öküz? Yani az önce söylediğiniz gibi kicker mı, stomach mi falan yani hani bu kadar kıla tüye takılmanın manası yok. Senin burada amacın dipten bir dönüş Yok. görmekse git ve alımını yap. Yani başka bir şey sorgulamana gerek yok. Tam olarak Evet, eee, evet, yani bu isimlere çok takılmasına insanların ben evet, sinirlenmiyorum ama şeye kızıyorum. Yani bilmiş tavırlara aslında ben bir- sinirleniyorum. bilmişlik de değil, bilmişlik de değil. Yani öğrenmeye kapalı. Hı Beni kızdırmıyor bunlar. Yani ben niye kızayım ki? Adamın orada amacı bir şey öğrenmek değil de e, muhalefet etmek mi diyeyim, ne diyeyim, bir Evet. şeyi cevap vermek için cevap veriyor. Ya tamam, senin için above the stomach olsun. Benim için kicker ya da benim için hiç önemli değil. Benim için sadece şu. Düşüş trendi sonunda cepli açılan bir yukarı mum ve açıldıktan sonra komple yukarı sürüş. Yani İbrahim Hoca bunu eğitiminde çok güzel anlatıyor. Hı hı. Önemli olan mumların psikolojisini anlamak, mumlarla konuşmak. Muma ne isim verdiğinin hiçbir önemi yok. Yani istersen isimsiz, yani önemli değil ki. Benim için önemli olan orada güçlü bir kırmızı mumdan sonra cepli yukarıda açılış ve açıldığı yerden komple yukarı sürüş. Bu zaten başlı başına bir şey anlatıyor. Düşüş durmuş. Oradan ertesi gün daha yukarıda açılmış. Oradan da alıcı topluluğu gelmiş ve komple gün içinde malı yukarı sürmüş. Bu başlı başına bir şey anlatıyor zaten. Sen buna ne isim verirsen de ver yani işte. Öküz de, sığır de, ne dersen de. Evet, evet, kesinlikle öyle. Yani Haksız mıyım? özünde kesinlikle katılıyorum. Zaten, hani, eee, kendime seçtiğim isimden de kullanıcı adı olarak da bunu belirtiyorum. Hani, o bot, o bo, şu, bu hiç önemli değil. Single line koydum, Hiç önemi yok. üzerinde Aynen öyle. breakout oldu, bir şeyler tersine döndü, denge değişti. Geri kalanın bir önemi yok Aynen öyle. noktasındayım ben de. Aynen öyle. Hı hı. Başta da değindiğim gibi aslında bizim işlem tarzlarımız birbirine çok örtüşüyor ve sizin ne yaptığınızı da biliyorum ben. O yüzden kendi kanalımda kendi dinleyicilerime sizin anlattıklarınızı dinleyebilecek bir referans olarak davet ettim sizi buraya. Teşekkür Ayrıştığımız ederim. Çok sağ olun. çok küçük noktalar var. Yani aslında bunlar da öyle atla deve değil, büyütülecek farklılıklar değil. Örneğin ben mum yapılarına takılmıyorum İbrahim abinin, eee, öğrettiği veya sizin az önce bahsettiğiniz üzere. Benim için tamamen yatay çizgi üzerindeki kırılımlar ve stop noktasının tanımlanıp tanımlanamaması önemli. Özünde hepimiz Anlıyorum. aynı noktadayız. Ya zaten herkesin birebir aynı olması mümkün değil. Hı hı. Zaten doğru olan da bu değil. Yani Aynen herkesin öyle. bir tarzının olması gerekiyor. Şimdi ben hep bunu hiç inkar etmiyorum. Hatta Twitter profilimde hala yazıyor. Borsanın izinden öğrencisi diye. Hı hı. Ya ben öğrendiğim şeylerin %80'ini İbrahim Hoca'dan öğrendim. Şimdi benim teknik analiz bilgimin temelini o oluşturdu bende. Ama bağlı kalmadım mesela İbrahim Hoca'ya. Onun dışında bir sürü işte yabancı traderların videolarını izledim, strateji videolarını izledim. Bir sürü İngilizce kitap okudum. Onun dışında yani bazı traderları Twitter'dan takip ediyorum hala. Onları ne yapıyorlar, ne ediyorlar gözlemliyorum. Ya mesela İbrahim Hoca ile ayrıştığımız çok şey var. Hı hı. Ortalamaları bile çok farklı kullanıyoruz mesela. O 20, 50, 100, 200 kullanıyor. Ben 21, 55 kullanıyorum. Yani onun dışında nasıl söyleyeyim? Fibonacci seviyelerinde İbrahim Hoca mesela 0.23'ü ve 0.50'yi kullanmıyor. Ben kullanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ben her şeyi İbrahim Hoca'dan öğrendim ama daha sonrasında kendi tarzımı oluşturdum ki herkesin yapması gereken de bu zaten. Dolayısıyla bu farklılıklar gayet normal. Sonuç itibariyle para kazanıyorsan senden kralı yok. İbrahim Hoca'nın Kesinlik dediği gibi. kesinlikle öyle. Çünkü İbrahim abi de blogdaki bir yazısında, taklit ediş, 3 aşamalı şekilde bahsediyordu. Tam Evet. anımsayamadım 2 bacağını ama Evet, benim şu sonuncusu, an grafik gözümde canlandı. Evet. benim de canlanıyor ama, başlıklar aklıma gelmiyor. Özgün olmalıyız. Hepimiz özgün olmalıyız. Kendi ayaklarının Evet. üzerinde durma aşamasına geçmeliyiz. Çünkü
Zaten bir tane borsanın izinden zaten bir tane İbrahim Babadağı var. Yani siz onu birebir kopyalasanız İbrahim Babadağı'ndan daha mı İbrahim Babadağı olacaksınız? Ya da ben tamamen yeni Evet. başlayan biri olarak Hakan Kocabıçak'ı kopyalasam, birebir her ne yapıyorsa yapsam, Hakan Kocabıçak'tan daha mı Hakan Kocabıçak olacağım? Olmayacağım. Bir de öğrenme aşamasında İbrahim Hoca'nın grafiğinde de işte şu an gözümde Hı canlandı hı. dediğim o. Kopyalama aşaması yanlış bir şey değil. Evet. O grafik şöyleydi. Ortada bir eğitmen var. Hı hı. Sen soldasın. Eğitmene doğru yaklaşıyorsun onun bilgilerini öğrendikçe. Ama öğrenimini aldıktan sonra artık tarzını oluşturup ondan uzaklaşman gerekiyor. Yani ona doğru yaklaşıp ondan uzaklaşarak öbür tarafa gitmen gerekiyor. Kendi tarzını oluşturman gerekiyor. Grafik bu şekildeydi. Hı hı. Olması gereken de bu. Ya ben de kendi tarzımı oluşturduğumu düşünüyorum. Özellikle yatay seviyelere çok dikkat ederek. Bu benim mesela en şeyim bu. Ha bunda Aksel Kibar Hoca'dan şey Aynı oldu. Onun noktadayız. grafikleri benim Evet. çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Çok hoşuma gidiyor. Yani benim için bir şey o adamın grafikleri. İnanılmaz güzel grafikleri var. Onun sayesinde ben de yatay seviyelere resmen aşık oldum yani. Yatay seviyeler benim için çok anlamlı. Biraz tarzım işte biraz İbrahim Hoca'dan, biraz Aksel Hoca'dan, biraz başkalarından. Bir toplaya toplaya kendi tarzım var öyle söyleyeyim. Evet, evet. Yani ben de bu şekilde anlatıyorum. İbrahim abi bana piyasada ne yapmamam gerektiğini öğretti ki bence bu en Evet, değerlisi. Aksel Kibar'dan ben de yatay çizgilerle işlem yapmanın, düşen trend veya yükselen trendle işlem yapmaktan daha sağlıklı olduğunu öğrendim. Devamında işin trading psikolojisi ve mindset boyutunda Mark Douglas'ın adını söylemeden mümkün değil bu konulardan söz edilemez. Siz de o noktadasınızdır diye evet. düşünüyorum. Tabii tabii. Dördüncü Kesinlikle. olarak da benim takip ettiğim Trader Tom isimli bir hesap var. Belki bu noktada ayrışıyoruzdur, biliyorsunuzdur, Onu evet ben bilmiyorsunuzdur. tanımıyorum. Onu Hı hı. bilmiyorum maalesef. O Ama da takip ederim. Bu şeyden sonra bir bakarım, incelerim. hı hı. O da mindset özelinde çok gerçekten şahane bilgiler paylaşıyor. Benim gelişimime ciddi katkı sağladı. Madem konusu açılmışken siz de eklemek istedikleriniz, insanlara fayda sağlayacağını düşündüğünüz hesaplar veya kişiler varsa bunları da paylaşabilirsiniz. Yani zaman zaman paylaşıyorum zaten. Ben Paul Tudor Jones'u çok takip Hı hı. ediyorum Twitter'da. Aksel Hoca zaten en sık takip ettiklerimden bir tanesi. İbrahim Hoca'ya söylememe gerek yok. Hı hı. Ee, Onun dışında yani yabancı traderlar var. Bununla ilgili bir zaten web sitemde de bir yazı yazmak istiyorum. Takip ettiğim yabancı traderları tanıtan onlarla ilgili. Orada daha fazla paylaşırım. Şu an aklıma gelenler bunlar oldu. Ee, Trader Lion mıydı? Bir tane daha bir hesap var. Çok Hı güzel hı. trading şeyleri paylaşıyor. Ee, Evet. Yani bu tarz takip ettiğim hesaplarla ilgili bir yazı yazacağım zaten. Web sitemde paylaşacağım. Oradan insanlar faydalanır isteyen. Süper. Ben de faydalanmak isterim oradan. Bilmediklerim belki vardır. Çünkü neyi nereden alacağınız, hangi bilginin ne zaman geleceği belli olmuyor. Kısmetinizde varsa o kuş geliyor, başınıza konuyor. Belki sizden gelir o kuş. Evet. Peki daha önce farklı trading metotları denediniz mi? Hani dediniz ya %80'ini İbrahim abiden öğrendim, İbrahim hocadan öğrendim diye. Hı Onun hı. İbrahim abiyle tanışmadan önce veya daha sonrasında denediğiniz farklı metotlar, yöntemler, sadece teknik analiz özelinde sormuyorum. Belki takas bakmışsınızdır, belki, temel analize yönelik bir şeyler yapmışsınızdır. Zaten temel analiz öğrenme niyetindeydim. Biraz da bir şeyler yaptım da yani açık söyleyeyim çok da kafam almadı. Yalan söylemeye gerek yok. Çok fazla parametre var. Çok zihni bulanıklaştırıyor. Bir de benim yapıma uygun değil. Çünkü ben biraz tez canlıyım. Yani her şeyi hemen olsun bitsin isteyen yapıda bir insanım. Yani bir hissenin ederini hesapladıktan sonra işte onu alayım da aylarca, yıllarca ederine gelmesini bekleyeyim sabrı bende yok. Dolayısıyla ben daha çok heyecanlı işlemleri seviyorum. Yani bir hareket varsa katılmayı. Ve bunu fark ettikten sonra teknik analiz aslında bana hep şey geliyordu. Şimdi ilk başlarda hep temelcileri takip ettiğim için bu sebeple e, onlarda da genelde bir şey algısı var. Teknik analiz yalan, dolan. Hı Yani hı. öyle şey mi olur? Gibi bir zaten biliyorsunuz teknikçilerle temelcilerin kavgalarını. Öyle olunca o algı bende de oluşmuştu ilk başta. Ta ki nereye kadar? Yani YouTube'da bir iki video seyrettim. Gerçekten bu çizilen çizgilerin falan fiyata
etki ettiğini gördüm. Ya neymiş bu teknik analiz diye merak ettim, işte araştırdım ettim. Sonra bir şekilde İbrahim Hoca ile karşılaştım. Şu an tam olarak nasıl karşılaştığımı da hatırlamıyorum. Muhtemelen Twitter'da önüme düşmüştür, denk gelmişimdir. Ee, Ondan sonra zaten teknik analize olan ilgim başladı. Hı hı. Ve tamamen borsa hayatını teknik analiz devraldı, öyle söyleyeyim. Yani şu an temelcilere inanılmaz saygı duyuyorum. Temel olmazsa zaten olmaz. Ama teknik analizi temelcilerin şey yapmasını da çok doğru bulmuyorum. Yani ötekileştirmesini, işe yaramaz bulmasını çok doğru bulmuyorum açıkçası. Evet, anlamsız ve verimsiz bir tartışma ortamı oluşturuyor. Yani kim parasını nasıl Evet. kazanıyorsa önemli olan o. Hani benim bu noktada verdiğim kendi kişisel bir örnek var. Eğer komşunuzun köpeği sabah havladığında işlem yaptığınızda para kazanıyorsanız komşunuzun köpeği indikatörüyle işlem yapın. Yani önemli olan bu noktada Evet. para kazanmak. Hakan Hocam, Kesinlikle. yani şöyle şunu söyleyebilirim. Biz gerçekten çok fazla benziyoruz. Gelişim süreci, ilerleyiş süreci olarak. Ben de temel analize baktığımda inanılmaz fazla parametre vardı ve öğrenemedim. Yani ben zaten sözel çıkışlı bir insanım. Kafam matematiğe hiçbir şekilde basmıyor diye düşünüyordum. İbrahim abiyle buluştuğumuzda konu İbrahim abiden kopamıyor ama İbrahim abiyle buluştuğumuzda teknik analizle ilgili ona şunu sormuştum. Abi demiştim, yani bu kendini gerçekleştiren bir kehanet teorisi. Sen buraya at çizgi, üstüne çıkarsa yükseliyor. Ne güzel dünya. Evet abicim demişti. Tam olarak olay bu zaten. Sen olayı kavramışsın. Neyde zorlanıyorsun? Ha dedim, evet ben neyde zorlanıyorum ki, olay zaten bu. Sizin de aşağı yukarı benzer bir süreç olmuş. En azından bende benzer bir çağrışım yaptı. Ve Evet, evet. zannediyorum ki, birçok insan aynı şekilde başlıyor, aynı şekilde geliyor. Çünkü bir malın satın aldığınız veya sattığınız bir şeyin bir değeri olmalı. Bu değerleme fikriyle insanlar buraya geliyorlar. Ön kabulle buraya geliyorlar. Bakıyorlar temel vesaire, işte bilançoyu geliyor, hisse düşüyor vesaire derken tam olarak bir şeyler oturmuyor, neyi yapamıyorum. İşler karmaşıklaşıyor ve nihayetinde bu tarz oluşuyor. Sizin peki şu an işlem Zaten bununla yaptığınız... ilgili Buyurun, buyurun. şöyle bir şey de var. Şimdi temel analiz doğru. Bir fiyatın, malın fiyat ederi vardır. Ederini hesaplamanıza yardımcı olur. Ama şimdi geçen gün İbrahim Hoca'nın yazısında da vardı. Bu Bilinmeyen Borsa Sihirbazları kitabından örnek. O kitabı ben de okudum bu arada. Oradaki Hı hı. trader'ın bahsettiği gibi borsada hareketin %90'ı beklemek. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yanlış ifade ettim. Borsada zamanın %90'ında hiçbir hareket olmaz diyor adam. Hı hı. Yani bütün hareket %10'unda olur. Şimdi senin yaptığın da doğru, benim yaptığım da doğru bana göre. Şimdi sen temelci olarak bir hisseyi alıp ederine gelmesini bekliyorsun ya. Tamam. Ben de ederine gelirken o %10'luk zaman diliminde olaya dahil oluyorum zaten. Ya sen benden %5 aşağıda olmuş oluyorsun. Maliyetin %5 daha aşağıda oluyor. Ama ben de aynı trende dahil oluyorum ama öncesindeki o 6 aylık süreyi hiç beklemiyorum mesela. O Yani arada başka trendde olanlara, tabii, zaman başka trendlere maliyetini yöneliyorum. Kesinlikle. zaman maliyetini değerlendiriyoruz orada. Ayrıca yani Evet. değerlemeler, evet, bir fiyatı biçiyorsunuz. Bu çok doğru ve anlaşılabilir, kabul edilebilir. Zaten fiyat hareketini belki de oluşturan şey özünde, bir ortalama olarak bakacaksak 500 hisse senedinde bu değerlemelerdir. Bu şirket yükselecek, değerlenecek diye alım yapılır. Biz de dediğiniz gibi kendimizi ilgilendiren zaman periyodu geldiğinde olaya dahil oluruz. Ama, bu çok rasyonel bir şey ama piyasalar rasyonel bir yer değil. İnsanların duygularıyla, korkularıyla ve coşkularıyla daha çok hareket eden yerler. Size göre o hissenin hedefi 20 liraysa siz 20 liraya geldiğinde bunu satmayı doğru bulursunuz. Ama bu coşkuyla birlikte o 30 liraya gidebilir. Tepeden de %5 masada bıraktığımızda %25 kâr alırız. Ama dediğiniz gibi bu işin bir doğrusu yok. Kim nasıl rahat, mutlu ve para kazanıyorsa her şey normal. Kesinlikle öyle. Yani, şu an işlem yaptığınız tarzı gayet net olarak anlaşıldığını düşünüyorum ben. Peki siz bunu tam olarak ne zaman oturttuğunuzu düşünüyorsunuz kendinizde, bu tarzı? Yani böyle bir zaman vermek çok doğru değil aslında ama yani son bir iki senedir ben aslında tarzım bu. Onun öncesinde çok basit grafiklerim vardı. Yani şöyle söyleyeyim, aslında benim yataylara önem vermeye başladıktan sonra tarzım oturdu diyebilirim. Ya bu da nasıl söyleyeyim, 1,5 2 senelik bir periyottur aslında.
Onun öncesindeki bütün çizimlerim, ya işte düşen kırılımına bile hisse alan adamdım yani, öyle söyleyeyim. Hı Şu hı. an umurumda bile değil. Bir düşen istediği kadar kırılabilir, benim gözümde hiçbir önemi yok. Ee, Tarzımı oturtmam, dediğim gibi, yataylara önem vermeye başladıktan sonra oldu. Bu da 1,5 senelik bir periyot herhalde. Hı hı. Burada düşen kırılımından bahsetmişken sizin son izlediğim videoda ve benim son attığım videoda şöyle bir diyalog geçiyor. İkimizde de ortak. İkimiz de bir tane düşen atıyoruz grafiğe. Ya boş ver zaten ben buna bakmıyorum ki deyip kaldırıyoruz ikimiz de. Aynen öyle. Tam olarak benim de işlem tarzım artık yataylara önem veriyorum dedikten Ha, sonra oturmuştu. şöyle mesela, şöyle bir şey oluyor ama. Şimdi bir düşen kırılımı aynı zamanda da bir yatay kırılımı oluyorsa, Evet, o evet. zaman mesela o yatay kırılımı başka bir olumlu gerekçeyle daha desteklenmiş oluyor. Hı hı. Yani nasıl söyleyeyim? Şimdi yukarıdan aşağı düşen bir dalga var. Dalganın orta kısmında bir tane yine tepe var. Aşağıda dipte tekrar o düşen iki tane dalganın tepesinden çizilen çizgi aynı zamanda dipte bir tobo, obo veya işte bir çanakla dönüş yapıyorsa, o gelen kırılım mumu hem yatayı hem de düşen formasyonunu kırıyorsa, işte orada normal yataydan daha da güvenilir. Çünkü ekstradan olumlu bir şey daha var orada. Sadece yatay kırılmıyor, artı düşen de kırılıyor aynı mumla. Ya burada kullanılabilir ama sadece bir düşen kırılıyor diye Evet. Siz bende biraz yok yani. bilanço gibi mi bakıyorsunuz? Hani artı yanlar, eksi yanlar. Artı yanları hissenin ağırlıkta basıyorsa Evet. giriyorsunuz. Bu şekilde değerlendiriyorsunuz Evet, anladığım kadarıyla. kesinlikle. Kesinlikle öyle. Öncelikle şeye çok dikkat ediyorum. Dalga yapısı. Hı Yani hı. zaten Dove teorisini teknik analizle ilgilenen herkese şey olarak biliyordur, yapı olarak biliyordur yani. Düşük tepe, düşük dipler, sonra dönüş ve yüksek tepe, yüksek dipler şeklinde. Bir kere pozisyon açacağım yönün, dalga yapısının e, açacağım pozisyon yönüne uygun olmasını özellikle istiyorum. Veya bir yapı değişimini görmek istiyorum dipte, öyle söyleyeyim. Hı hı. E, Anlatabiliyor muyum? Yani Evet, bu şekilde. evet. Şimdi hocam biz ikimiz de burada teknik analiz metoduyla işlem yapan traderlarız. Burada giriş çıkış Evet. stratejileri, belki işlem yaptığı zaman periyodu, temel inançları falan farklılık gösterebiliyor insanların ama kendini trader olarak tanımlayan kişilerin fikir birliğine vardığı olmazsa olmaz bir takım şeyler de var. Yani mesela stop loss kullanmam diyen biri trader olmaz diye düşünüyorum. Sanırım aynı fikirdeyiz bu konuda. Trader olmaz tabii ki. Tabii ki. Bunun gibi olmazsa olmaz bir trader'da hangi yöntemle düşen trend kırılımıyla, Fibonacci ile, hareketli ortalamayla veya yatay kırılımlarla hangi metotla yaptığı önemli değil. Teknik analizle trade eden bir trader'ın olmazsa olmaz diyeceğiniz neler var? Senin için bu püf noktalar nedir? Kesinlikle risk yönetimi, Hı hı. kasa yönetimi. Yani şöyle söyleyeyim, pozisyon büyüklüğü, düz. Hı hı. Pozisyon büyüklüğü doğru hesaplanmadığı takdirde dünyanın en güzel setup'ında batabilirsiniz. Yani tamamen sıfıra inebilirsiniz, öyle söyleyeyim. Hı hı. Dolayısıyla pozisyon büyüklüğü bir trader'ın en başarılı olması gereken konu. Kendim de buna çok dikkat ediyorum pozisyon büyüklüğü ayarlarken. Yani ne kadar güvenirsem güveneyim setup'a, koyduğum para miktarı maksimum bellidir. Yani ve o tamamen kaybetmeyi alabileceğim bir miktardır. Yani tamamen ben o pozisyonda paramı sıfırlasam, benim hala ayakta kalabileceğim şekildedir o pozisyon büyüklüğü. Dolayısıyla bir trader'ın olmazsa olmazı pozisyon büyüklüğünü ayarlamasıdır. Çünkü 10 sene trade eder ama bir hata bütün parayı bir günde sıfırlamasına sebebiyet verebilir. Ondan Kesinlikle. sonra zaten para biterse oyun biter. Pozisyon büyüklüğünüzü nasıl hesaplıyorsunuz? Statik bir yöntemle mi yoksa dinamik bir yöntemle mi yapmayı tercih ediyorsunuz? Şöyle, bu konuda geçmişte yaptığım yöntem farklı, şu an kullandığım yöntem farklı. Geçmişte şunu kullanıyordum ben. Daha çok ben statik stop kullanıyorum. Yani yatay seviyeler kırılımlarına işlem açtığım için genelde stopum da kırılım yaşanan seviye, yatay seviyenin altı oluyor genelde. Şimdi dolayısıyla şöyle bir strateji kuruyordum önceden. Atıyorum, benim pozisyona giriş yaptığım yerle kırılan yatay seviye arasında, örnek veriyorum, %3'lük bir marj var. Tabii ki o kırılım geldiği zaman biraz daha aşağıda kapanacağını varsayarsak %5, %6 diyeyim stop seviyemi. Pozisyon büyüklüğümü buna göre ayarlıyordum. Yani nasıl buna göre ayarlıyordum?
Örneğin ben riske edeceğim miktar kasamın %2'si maksimum diyelim. Atıyorum 100 bin lirada 2 bin lirayı en fazla ben heba edebilirim. Şimdi 2 bin lira %6 düşüşte 2 bin lira kaybedeceğim pozisyon büyüklüğü neyse o büyüklükte pozisyon açıyordum. Bu sistemi kullanıyordum daha öncesinde ve her pozisyonun büyüklüğü pozisyona girdiğim yer sebebiyle değişkenlik gösteriyordu. İşte bir pozisyonum 20 olurken bir pozisyonum 30-40 oluyordu. Bir tanesi işte 50 oluyordu, biri 10 oluyordu falan böyle. Şimdi bir gün İbrahim Hoca'yla biz de görüştük. Kendisine bu konuyu açtığımda ben de niye böyle yapıyorsun dedi. Anlattım. O da bana işte ama işte zaten o destek kırıldığında çok fazla o şeyi tutturamazsın dedi. Yani sen %6'lık bir marj koyuyorsun belki hani %3 de fazladan koyarak ama hani taban da olabilir. Çok daha aşağıda da kapatabilir. Sen hiçbir zaman senin hesapladığın parayı tutmaz o gibi şeyler söyledi. Ee, peki ne yapmamı önerirsiniz dedim. Ya o kendisi kullandığı eşit miktarlarda poz açarak e, genelde ikimiz de VWAP trade ettiğimiz için VWAP'ta da kaldıracını buna göre ayarlayarak onu da zaten sürekli anlatıyor nasıl kaldıraç ayarlaması gerektiğini. Bu şekilde yapmam önerdi. Ben de ondan sonra bu şekilde kullanıyorum. Yani daha da iyi oldu diyebilirim açıkçası. Yani her pozisyon açışta pozisyonun büyüklüğünü tek tek hesaplamıyorum. Nasıl yapıyorum? Genel olarak piyasanın durumuna göre aslında İbrahim Hoca'nın yaptığının birebir aynısını yapıyorum. Defansif kaldıraçlı mı işleme gireceğim? Agresif kaldıraçlı mı işleme gireceğim? Buna karar veriyorum öncelikle. Ya şöyle söyleyeyim. Şu anda mesela piyasa kötü. Piyasanın tersine işlem çok yapmamaya çalışıyorum ama tabii tepkilere oynamaya çalıştığım oluyor. Şimdi burada benim defansif kaldıraçlı işlem hatta kaldıraçsız işlem yapmam lazım. Örnek verecek olursak benim 100 bin liram varsa e, ve her zaman da ben pozisyonlara bölmeyi önerdiğim için en az 5'e bölmem lazım. 100 bin liramı 5'e bölersem 20 bin lira yapar. Yani benim açacağım bir pozisyon kendi paramla 20 bin lira kaldıraçsız. Ama örnek veriyorum kaldıraç, defansif kaldıraç diyelim. İki kaldıraçla işleme gireceğim. Açacağım pozisyon maksimum 40 bin lira. Bu şekilde pozisyon büyüklüğünü ayarlıyorum şu anda. Eşit dağıtım kaldıraca göre de yani piyasanın o anki durumuna göre kaldıraç hesaplaması şeklinde. Anladım. İlk bahsettiğiniz, daha önceden yaptığınızı söylediğiniz metotla şu an ben yapıyorum. Hı Bu hı. slipajlar yaşanıyor dediğiniz gibi. Zaten 3 lirada Evet. girdim. 2.80'de benim stopum var dediğinizde ve fiyat 2.80 üzerinde durduğunda benim satmıyorum. Stopum tetiklenmiyor. 2.79'dan satmalıyım. Orada da zaten her türlü bir kuruş beklediğimden daha aşağıda satmış oluyorum. Bunun da ben kendi adıma çözümünü şöyle buldum. Yaklaşık 70-80-100 işlem üzerinden maruz kaldığım slipajın %1000'de kaça tekabül ettiğini buldum. Ve bunu da aktif olarak pozisyon büyüklüğü ayarlama stratejimin içerisine dahil ettim. Ben çözümü böyle buldum. Memnunum. Hı hı. Evet. Sizin anlattığınız da gayet okay. Benim Ya ben yaptığım. şeyden dolayı memnun değildim aslında Hı orada. hı. Pozisyon büyüklükleri çok değişken oluyordu. Yani Evet. nasıl söyleyeyim? Şimdi aynı portföy içerisinde bir hissede 10 bin lira pozisyon büyüklüğüm var. Diğerinde 50 bin liralık pozisyon büyüklüğüm var. Ya bu portföy içerisindeki dağılımı, ağırlığı çok saptırıyordu. Evet. Dolayısıyla İbrahim Hoca'nın da tavsiyesiyle ben bu sistemi kullanmayı bıraktım şu anda. Hı hı. VWAP işlemlerinden söz ediyorum. Şimdi sizin normalde 20.000 spot piyasada olsaydı 20.000 lira ayıracağınız bir işlem var. Buna 40.000 lira ayırdığınız zaman kaldırıcı 1'e 2 mi kabul etmiş oluyorsunuz? Buna bakış açınız nasıl? Kaldırıcı kasa üzerinden hesaplıyorum ben. Hı Direkt hı. tek hisse üzerinden değil. Şöyle aynı İbrahim Hoca'nın yaptığı sistem aslında. Hı hı. Benim 100 bin liram varsa Viop tarafında. Şimdi Viop'u ve Spot'u ayrı şirketlermiş gibi yönetmemiz gerekiyor. Hı hı. İkisini kasayı birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Şimdi benim Viop tarafında 100 bin lira param varsa açacağım pozisyonların toplamı tek bir pozisyon değil. Bütün pozisyonların toplamı benim kaldıracımı belli ediyor. Yani örnek vermem gerekirse ben en az 5 hisseli portföy yapıyorum. 5 hisse aynı anda almıyorsam bile 5 hisse almış gibi bir pozisyonu büyüklüğünü ayarlıyorum. Oraya geleceğim şimdi. Şöyle 100 bin lira kasam var diyelim. Defansif bond'da 2 kaldıraç kullanıyorum. 200 bin liralık işlem açıyorum. 5 hisseye böldüğümüzü farz edersek 40 bin lira pozisyon başı. Şimdi defansif kaldıraçlı bir portföy yapıyorsam benim kaldıracım 2'dir.
100 bin liralık kasada 200 bin lira toplam pozisyon büyüklüğüdür. Pozisyon başına da 40 bin lira düşer. Olay bu. Hı hı. Ama aynı anda 5 hisse almıyorsam bile, atıyorum o kadar güvenmiyorum piyasaya ama bir tane çok güzel setup hoşuma gitti. Ona girmek istiyorum. Ona da sanki bütün paranın beşte biriyle alıyormuş gibi yine 40 bin liralık açıyorum. Ama elimde tek pozisyon olmuş oluyor. Hı hı. Bu benim açımdan yine iki kaldıraç aslında. Bütün portföy olarak değil ama e, portföy sanki yapmışım gibi bir hissenin pozisyonunu da yine iki kaldıraca göre ayarlıyorum. Yani şey yapmıyorum. 100 bin liram var. Tek hisseye gireceğim. Kaldırıcımda iki, o zaman ben bu hisseyi 200 bin liralık açayım şeklinde bir kaldıraçtan bahsetmiyorum. Anladım, anladım. Kendi içerisinde de bölümlendiriyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Tabii, anladım. Diğer türlü Ya çok... zaten tabii ya bir kere portföy yapılması gerekiyor. Hı hı. Hiçbir zaman bütün parayla tek hisseye girmek hiçbir şekilde mantıklı değil. Bana kalırsa minimum 5. Ben zaman zaman 8 hisseye kadar çıkıyorum portföyde çok rally dönemlerinde. O kadar güzel setuplar oluyor ki 8 hisseye kadar çıkıyorum böyle. Ama minimum 5. Hesaplarımı da genelde 5'e göre yapıyorum. Dediğim gibi kaldırıcı da işte agresif yapacaksan 5 kaldıraçsa atıyorum 500 bin liralık toplam pozisyon büyüklüğü, 5'e böldüğün zaman pozisyon başı 100 bin lira şeklinde. Hı hı, hı hı. Anladım. Gayet açıklayıcı oldu. Teşekkür ederim. Şundan bahsediyorduk. Olmazsa olmazlar diye. Bunlardan bir tanesine şey dediniz. Pozisyon büyüklüğünü ayarlamak dediniz. İkincisine portföy yapmak dediniz. Ekleyebileceğiniz olmazsa olmaz her trader için başka aklınıza gelen bir şey var Hala mı? yapmayan var mıdır bilmiyorum ama varsa hemen yapsın, kayıt tutmak. Hı hı, hı hı, Yani yaptığı işlemleri bir Excel'de kayıt tutmak. İşte benim geçen backtest videosu, paper trade videosunda gösterdiğim basit Excel gibi. hı hı, Şimdilik basit başlayan, o gelişecektir zaman ama mutlaka bir kayıt tutulması gerekiyor giriş ve çıkışlarda. Olmazsa olmaz bunu söyleyebilirim. Onun dışında tabii ki kapanış beklemek. Yani benim şahsi görüşüm, ben gün içinde işlem sadece rally dönemlerinde gün içerisinde saatlik veya 4 saatlik kırılımlar görürsem pozisyona giriyorum. Onun dışında ortada bir rally yoksa şu anki dönemlerde asla kapanış görmeden pozisyon almıyorum. Zaten gördüğünüz gibi her taraf iğne dolu. hı Bütün hı. hareketler fake şu anda. Dolayısıyla kapanış benim için esastır. Önereceğim diğer bir püf noktası da kapanış beklemeleri kesinlikle. Hı hı. Buna ben Alırken de kendim satarken de. kesinlikle öyle. Buna ben kendim de değiniyorum. Benim bakış açım kapanış bekleme konusunda şöyle. Fiyatın gerçeği hangi fiyat gerçek? Benim bunu anlamam ve bilmem gerekiyor. Yani öğlen 2'deki fiyat mı gerçek fiyat? 11'deki fiyat mı gerçek fiyat? Hangi fiyat benim baz almam gereken fiyat? Ve bu kapanışta sabitlenen fiyat Evet. olarak bakıyorum. Gerçek fiyat benim için bu. Bu mantıklı ilerliyorum. Siz de zaten aynı şeyi söylüyorsunuz. Esasında anlattığımız şeyler çok benziyor. Burada şunu da eklemek istiyorum hocam ben. Şimdi ben ilk başladığım zamanları hatırlıyorum. İşte İbrahim abiyi takip ediyoruz. Birkaç kişiyi daha takip ediyoruz. Yabancı traderlara bakıyoruz falan. İşte bunlar diyorlar ki mesela backtest yapın, işlem kayıt tabloları oluşturun, işte paper trading yapın falan. Ama yeni başlayan kişi ya ben şunu söylüyordum. Tamam yapacağım, yapmayı da çok istiyorum ama nasıl yani? Nasıl yapacağım bunu bilmiyorum. Ve kendi izlediğim, gördüğüm kadarıyla Türk Twitter ve YouTube camiasında da en azından ücretsiz içeriklerden konuşuyorum. Bunu detayıyla düzgün bir şekilde anlatan, anlaşılabilecek bir şekilde anlatan bir sizi gördüm geçen Paper Trading videosunda bir işlem kayıt tablosu verdiniz ve Paper Trading'in backtest'in nasıl yapıldığını anlattınız. Bir de ben kendimi biliyorum. Mutlaka belki vardır. Asla yok demiyorum ama siz bu şekilde kendiniz de geçmişte anlamadığınız noktaların üzerine özellikle eğilmeyi ve bunu anlaşılır bir şekilde anlatmayı düşünüyor musunuz? YouTube'da, Twitter'da veya web sitesinde. Tabii tabii. Zaten amacım o. Yani işte İbrahim Hoca bunları yazılı olarak anlatıyor. Bir de ücretli eğitiminde anlatıyor. Ama dediğiniz gibi halka açık YouTube tarafında bu tarz bilgiler çok fazla yok. Türkçe kaynak olarak söylüyorum. Ben kesinlikle anlatacağım bunları. Trading'in püf noktalarını. Özellikle yeni başlayanlar için işte bir video serisine başladım şu anda. Onu devam ettiriyorum. Onun dışında benim anlamadığım, mesela zamanında çok zorlandığım bir konuyla ilgili de video serisi yapacağım. Bu da strateji kurma mevzusu.
Hı hı. Şimdi hep söylüyoruz hani stratejiniz olsun, ne yapacağınızı bilin, e, ne olursa ne yaparım, bunu biliyor olun falan. Zamanında ben bunu çok duyuyordum ama yani o stratejiyi kuramıyorsun kafanda. Mesela bir setup oluştu da ben burada nasıl strateji kuracağım? Ya şu an çok net kurabiliyoruz, ben de kuruyorum. Muhtemelen sen de kuruyorsun Hı ama hı. yeni başlayan kişiler bunu kuramıyorlar kafalarında. Hı hı. Çünkü kendimden biliyorum yani. Özellikle stratejiler konusunda bir video serisi yapacağım. Farklı işleme giriş stratejileri ve çıkışla ilgili nasıl çıkılması gerektiği ile ilgili yine muhtemelen geçmiş grafiklerde yaparız, backtestlerde yaparız, yine backtest yaparız. Hı hı. E, Bunları, stratejileri videolu bir şekilde seri haline getireceğim. Onun dışında zaten halihazırda başlayıp devam ettirdiğim diğer püf noktalarını anlattığım seriye de devam edeceğim. Kafamda farklı projeler de var. Bakalım zaman ne gösterecek. Çok da vakit alıyor bu tarz şeyler, Evet, biliyorsundur sen de kesinlikle. zaten. Hı hı. E, Ya şu anda birazcık vaktim var ama daha fazla vakit ayırmaya çalışacağım. Evet, gerçekten çok fazla vakit alıyor. Ben de, şu an full time trade etmiyorum. Hâlihazırda aktif olarak çalıştığım bir işim var. Günde 9 saat mesaim var. Onun dışında bir hayatım var. Beslenme düzenim var. Spor yapıyorum. Onun verdiği bir kafa yorgunluğu var. Gerçekten çok zor oluyor. Bu noktada anlıyorum ama hocam şunu söyleyeyim, bizim içeriklerimiz, ve bakış açılarımız da çok benzer olduğu için içeriklerimiz de çok paralel gidiyor. Bugün, günlerden salı, bugün tam olarak bu bahsettiğin strateji kurma ve backtest yapmayla alakalı bir videom yayınlanacak benim. Edit'i yetişirse Hı hı. bakalım. Gelecek Hayırlı olsun. dönemlerde de, içeriklerimizin kesişeceğini tahmin ediyorum. Örneğin pozisyon büyüklüğü ayarlama konusunda olduğu gibi, fikir ayrılığın demeyelim buna, o biraz kötü bir çağrışım yapıyor ama, eee, Farklı tarzlar. farklı tarzlarda yönettiğimiz süreçler olabilir. Bu süreçlerde de paslaşmayı ve üzerine sohbet edebilmeyi isterim, yani tekrardan bunları yapabilmeyi. Şunu soracaktım ben size zaten, YouTube kanalı var, sizin bir, Twitter hesabı var. Düzenli olarak haftalık tarama, analiz, içerikleri yayınlıyorsunuz. Bir web sitesi var, gayet güzel, tertemiz ve düzenli. Bunların linkini de ben videonun altına koyarım siz, izin verirseniz, onay verirseniz. Şimdi, Tabii ki hiç problem yok. zaten konuştuk bunları ama tekrardan bir üstünden geçmiş olmak için, bunlardaki amacınız, hedefiniz, varmak istediğiniz nokta nedir? Bunları yapmamın sebebini mi soruyorsunuz? Hı hı, hı hı. Kendim için yapıyorum. Net bir şekilde söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu öğretmektir. Bir şeyi içselleştirmek için onu öğretmeniz lazım. Yani bunu çok tecrübe ettim. Ya bunun özellikle Twitter hesabımı açtıktan sonra benim gelişimim çok hızlı oldu. Çünkü nasıl söyleyeyim? Kendi uymadığım kurallara bile uymaya başladım bu Twitter sayesinde. Nasıl diyeceksiniz? Atıyorum bir setup paylaşıyorum. Onu ben kendim de almışım. Aldığım bir setup'ı paylaşıyorum daha sonrasında Twitter'da. Çok hoşuma gittiği için. Ee, işte bana yazıyorlar, işte gün içerisinde bir şey oldu. Geriye çekilme oldu. Stopun altına sarktı falan. Normal şartlarda ben Twitter'a başlamadan önce gün içi satardım mesela. Hı hı. O dalgalanmada. Yani hani derler ya, ele varır talkını mı derler, bir şeyler. Millete işte kapanış bekle diyorsun da gün içinde niye satıyorsun? Bunu Evet. yapıyordum gerçekten. Ama Twitter'da bunu paylaşmaya başladıktan sonra bende şu olmaya başladı. Bir sorumluluk hissiyatı oluştu ve gerçekten kapanış sonuna kadar beklemeye başladım. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu zaten kapanış beklemem gerektiğini biliyordum. Ama içselleştirememiştim. Yani bunu uygulayamıyordum net bir şekilde. Ve Twitter'a mesela bunu paylaştıktan sonra tamamen oturdu. Direkt oturdu yani. Tamamen kapanışı beklemeye başladım. Bu bir örnek. Bunun gibi içselleştiremediğim konuları içselleştirmemde bana çok faydası oluyor. Şimdi ben hala kendimi öğrenci kabul ediyorum. Hala İbrahim Hoca'nın öğrencisi olarak tanımlıyorum zaten şeyde de, Twitter'da da. Hı hı. Ben hala öğrenim yolundayım. Dolayısıyla benim öğrenimim bitmedi. Bitmediği için de kendimi öğrenimimi devam ettirmek için öğretmem lazım. Benim için en iyi yöntem bu. Yani öğrenmenin en iyi yöntemi öğretmektir. Dolayısıyla bu sebeple yapıyorum. Yoksa hani tabii insanlar faydalandıkça gerçekten bundan da mutlu da oluyorum. Bu ayrı bir haz veriyor. Ama asıl amacım kendi öğrenim sürecimi hızlandırmak. Kendime hizmet ediyorum, öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Şöyle bir deyiş vardır. Bir konuda uzmanlaştığınız zaman 2 eliniz olduğunu, fark edersiniz. Biri kendiniz, biri de diğerleri için.
Benim de mottom bu. Sanırım sizin de mottonuz bu. Yani bu konuşmayı yapmak, sizi Twitter'dan, YouTube'dan her ne kadar görsem de, şu sohbeti yapmak bende gerçekten İbrahim abinin tedrisatından, hani, o torna makinesi, aynı tornadan çıktığımızı net olarak, Evet. anlaşılır kıldı yani. Bu çok güzel. Yani İbrahim abi, vakit bulur, izler, dinler bilemiyorum ama eminim gurur duyacaktır yani bu videodan. Çünkü Kesinlikle. Çok selam olsun kendisine. aynen. Yani ben de buradan, herhangi bir kişinin hayatına dokunsaydım 2 kişi, benden bir şeyler öğrenmiş, benim vesilemle bir şey öğrenmiş, böyle, kendileri artık ayağa kalkmış ve bir şeyler yapıyor ve birbirlerini bir şekilde bulup sohbet ediyor olsalardı çok gururlanırdım bununla. Umarım, İbrahim abi de boş bir zaman ayırır, ve bu, sizinle çekmeye başladığımız video serisinin konuklarından biri de o olur. Vallahi çok güzel olur gerçekten. Evet. Şimdi hocam konuşmanın sonuna gelelim yavaş yavaş. Vaktinizden daha fazla çalmayayım ben sizin. Estağfurullah. Vereceğiniz son tavsiyeler var mıdır? Son sözlerinizi de alalım sizin. Yani özellikle içinde bulunduğumuz dönem üzerinden bir tavsiyede bulunayım. Hı hı. Her zaman pozisyonda olmak zorunda değilsiniz. Hani ben long yönlü çok ufak denemeler yapıyorum sadece şu anda. Piyasa net bir şekilde dur, dışarıda dur diyor. Dolayısıyla tavsiyem şu anda kendinizi geliştirmeye odaklanın. Çünkü piyasa para kazanma modunda değil şu anda. Shortçu da kazanmıyor emin olun. Longçu da kazanmıyor şu anda. Dolayısıyla gelişiminize odaklanın. Sürdürülebilir kazanç sağlamak için bu işi öğrenmeyi amaçlayın. Yani birisi bir hisse söylesin veya bir grafik paylaşsın da alayım para kazanayım kafasından çıkıp e, kendinize yatırım yapmayı deneyin. Buna vakit harcayın. Bu şekilde tek seferde değil hayatınız boyunca para kazanacağınız bir musluk var burada. Bundan maksimum faydayı sağlamış olacaksınız. Kesinlikle öyle, kesinlikle katılıyorum. Jesse Livermore'un da bir deyişi vardır, hani, piyasada long olunacak, short olunacak ve balık tutulacak zamanlar vardır diye. Evet. Son Biz balık tutulacak zaman. Aynen aynen öyle. öyle. Biz, siz de ben de öğrenci olmaya devam ettiğimiz için hayatta, eee, balık tutmak da güzel bir aktivite olabilir ama kendimizi geliştirmekten yana kullanıyoruz diye düşünüyorum bu süreci. Aynen İkimizin de öyle. çünkü YouTube'a, Twitter'a ve, kendi sitelerimize verdiğimiz emek ortada. Umarım ikimiz de karşılığını alırız bunun. Ben tekrardan kanala konuk olduğun için ve değerli bilgileri bizimle de paylaştığın için çok teşekkür ederim. Umarım hem trading hem de sosyal medya yolculuğunda çok keyif alırsın her şeyden önce. Başarılı olacağından da acizane ben inanıyorum zaten. Her şey Teşekkür gönlünce ederim. Aynı olsun şekilde. diyeyim sana. Bizi dinleyenlerin de kendine bir şey katabileceği faydalı bir konuşma olmuştur diye umuyorum bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim herkese. Emek gösteren herkese de birlikte bol kazançlar dileyelim.